Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz balık sırtı kılaç çantayı çalışacağız. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız çantaları bana Instagram üzerinden gönderip yorum yapmayı unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Öncelikle çantamın ölçülerinden bahsetmek istiyorum. Çantamın eni 28 santim. Boyu da tabana kadar olan kısmının boyu 21 santim boyu olmuş oldu. 60 santimde tüm askımın uzunluğu, yani 30 santime denk geliyor. Siz daha büyük bir çanta yapmak isterseniz de daha küçük bir çanta yapmak isterseniz tabandan başlarken ebatına ona göre ayarlayacaksınız. Zaten video içerisinde de bahsediyorum. Ölçülerinizi nasıl yapmanız gerektiğinden. Gelelim malzemelerimize. Ben bu şekilde Lamia'nın Loren raf ipini kullandım. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. 3 adet yeterli oldu benim için. Ve 4 bilim tığ kullandım. Malzemelerim de bu şekilde. Hadi o zaman çantamızın yapımına geçebiliriz. Çantamın tabanı için öncelikle 11 tane bu şekilde zincirimi çekiyorum. Hemen bu noktada bakın 11. zincirime değil 10. zincirime şu şekilde ters çevirerek arkasındaki kanadına şöyle, şurası ön kısmı V şeklinde gözüken yer, arkasını çevirdim. Bu şekilde şöyle çıkıntılı duran yerlere batıyorum. Hemen 10. zincirimin arka kanadına tığımı battım, ipimi çektim ve bir sık iğne yaptım. Yanındakine geçiyorum. Arka kanadına batıyorum, yine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına bir sık iğne, yanındakinin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanatlarına şöyle gözüken, çıkıntılı gözüken yerlere birer tane sık iğne yaparak 10 tane sık iğnemi elde ediyorum. Evet, her bir zincirimin üzerine birer tane sık iğne yaparak arka kanatlarına zincirimin 10 tane sık iğne oluşturdum. Alttaki kısım bakın yine üstteki gibi gözüküyor. En son sık iğne geçerken daha rahat örmek için ben her zaman başlangıcımı bu şekilde yapıyorum. Hemen bu noktada bir tane zincir çekiyorum ve ikinci sırama geçiş yapıyorum. Bakın dibindeki ilk sık iğneme, şurası benim zincirim. Şuradaki ilk sık iğneme tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 10 tane sık iğnemi yine elde ediyorum. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak yine 10 tane sık iğnemi elde ettim ve ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Bu noktada bir tane zincir çekip örgümü çeviriyorum ve 3. sırama geçiş yapıyorum. Yine bakın burası benim zincirim. Hemen yanındaki dibindeki ilk sık iğneme tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne ve yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 10 sık iğnemi tamamlıyorum. Bir zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. Orada da yine sık iğnelerimin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar 10 sık iğnemi bu şekilde ilerletiyorum. Her bir sıra başında bir tane zincir çekip bir üst sırama çıkıyorum. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar sık iğnelerimizi örelim. Evet, yeteri uzunluğa gelene kadar tabanımda sık iğnelerime devam ettim. Toplamda 32 sıra bu şekilde sık iğnelerimi örerek tamamladım. Ölçülerimi paylaşayım çünkü ipimizin kalınlığına, inceliğine göre ve tığ numaranıza, elinizin ayarına göre bu ölçü değişecektir. 25,5 santim tabanımın uzunluğu oldu. Eninin ölçüsü de 7 santim oldu. Tabanım bu şekilde oldu. En son burada 32. sıramda tamamladım. 10 sık iğnemi ördükten hemen sonra burada bir tane zincir çekip hemen, hatta zincire gerek yok, zincir çekmeden direkt 32. sıramdan sonra burada tekrar battığım yere, son 10. sık iğnemi yaptığım yere tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Burayı çiftlemiş oluyorum. Hemen yanındaki sık iğne boşluğuma, şuradaki başlardaki boşluklarım var. Şöyle gayet net bir şekilde gözüküyor zaten. Buralara batarak ilerliyoruz. Hemen yanındaki ilk boşluğuma şöyle tığımı batıyorum.
ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum, ipimi çekiyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Burayı şu şekilde ilk yaptığım 2 tane batmıştık aynı yere. İlk yaptığım sık iğneden itibaren sayıyorum. Buraya kadar 2, 4 ve 5 tane sık iğnem oldu. Yanındaki boşluğuma 6. sık iğnemi, yanındaki boşluğuma 7. sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde tüm çevresine bu ortadaki boşluklara batarak sık iğnelerle ilerletiyorum. Buradaki son kısma kadar. Evet, sık iğnelerimi tamamlayarak buradan itibaren köşedeki son boşluğuma kadar sık iğnelerimi tamamlayarak geldim ve 31 tane sık iğne elde etmiş oldum. Bakın şu hizadan takip edebilirsiniz. 31. sık iğnemi de buraya yaptım. Şurada bir boşluğum daha var. Bakın hemen şuradaki son boşluğuma da tığımı batıyorum ve bir sık iğne de buraya yapıyorum. 32 tane sık iğne elde etmiş oluyorum uzun köşemde. Hemen bu noktada yandaki arka kanatlarına batarak ilerlemiştik. İlk sık iğnemizin, zincirimizin alt kanadı, yani buraya tığım batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Burayı da çiftlemiş oldum. Aynı yere 2 tane sık iğnemi oluşturmuş oldum. Hemen yanındaki bu şekilde başak şeklinde duran yerlere tığım batarak sık iğnelerimi yapıyorum. 1, 2, şu ilk yaptığımla beraber yani 2 kere batmıştım. Bunun birincisini saymıyorum. İkincisinden saymaya başlıyorum. 1, 2 ve 3. Yanındakine 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 sık iğnemi yapmış oldum. Burada birincisini saymadım. İkincisinden itibaren 10 tane sık iğnemi yaptım ve 10. sık iğnemi yaptığım yere tekrar batarak buraya bir sık iğne daha yapıyorum. Bunu da yine diğer köşemde sayıyorum. Burayı da çiftlemiş oluyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanındaki ilk boşluğuma geçtim. Burada ipimi de yürüteceğim. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine diğer tarafta olduğu gibi her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak diğer köşeme kadar ilerliyorum. Evet, uzun kenarımı da şuradan itibaren çift battığımın ikincisinden itibaren sayarak her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak köşedeki şuradaki son boşluğuma kadar ilerledim. Şuradaki 32 tane sık iğne elde etmiş oldum. Bu noktada hemen bakın şurada şu sık iğnemi battığım yere, daha öncesinden battığım yere tığımı tekrar batıyorum ve bir sık iğne yapıp bu kısmını da çiftlemiş oluyorum. Hemen bu noktada şuradaki ilk sık iğnemi, burayı sık iğnelerle dolaşmayacağız, tekrar ilk sık iğneme tığımı batıyorum, ipimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Tabanımı bu şekilde hazırlamış oluyorum. Son olarak taban ölçülerimi de paylaşayım. Sık iğnelerimi de yaptıktan sonra 26 santim uzunluğu oldu ve 8 santimde eni oldu tabanımın. Şimdi tabanımı ütülüyorum ve model kısmıma geçiş yapıyorum. Evet, tabanımı da ütüledim, geldim. En son kaydırma yapmıştık. Bu noktada hemen bir tane zincir çekiyorum. Buraya zincir çektim, kaydırma yaptığım yere tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum bu noktada. Buraya hemen bir işaretleyici takıyorum. Bu benim başlangıç noktam. Hemen bu noktada, burası önemli, sık iğnemi yaptım.
sık iğnemi biraz uzun tutarak yaptım. Şöyle tekrar göstereyim hatta. İşaretleyicimi çıkarayım. Bir zincirimi çektim. Hemen dibindeki noktama tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. İpimi biraz uzun tutarak çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen bu noktada işaretleyicimi tekrar en son takayım hatta. Şöyle şurada bakın uzun çektiğim sık iğneme tığımı batıyorum. İpimi buradan şuradaki sık iğnemden çekiyor, batıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Şöyle çekiyorum. Ve hepsini birlikte çekiyorum. Tekrar göstereyim. Buradaki uzun tuttuğum sık iğneme tığımı batıyorum. Yanındaki şuradaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. Buradakini de biraz uzun tutuyorum. Uzun tutmak önemli bu modelde. Hepsinden birlikte çekerek geçiriyorum. Şuraya hemen işaretleyicimi takayım. Tekrar. Hemen burada bakın 3 tane yerim var. Bir zincirimin olduğu yer. Bir önceki battığım sık iğnem ve son sık iğnem. Burada üçüncüsüne son battığım sık iğneme batıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekip biraz uzun tutuyorum. Ve yine bakın 3 tane ilmeğim var. Hepsinden birlikte geçiriyorum. Yine üçüncüsüne batıyorum. Yandaki sık iğneye batıyorum. İpimi çekiyorum. Çekemedim. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsinden birlikte geçiriyorum. Bakın burada yine üçüncüsüne batıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve hepsinden birlikte geçiriyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Şurada şöyle. Üçüncüsüne batırıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve hepsinden birlikte geçiriyorum. Burada 2 ve 3. biraz karıştı. Evet. Üçüncüsüne bakın. Üçüncüsüne batıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve hepsinden birlikte geçiriyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Hepsinden birlikte geçiriyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsinden birlikte geçiriyorum. Üçüncüsüne battım. Yanındakine battım. Ve hepsinden birlikte geçirdim. Üçüncüsüne battım. Yanındaki sık iğneme battım. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Hepsinden birlikte geçiriyorum. Üçüncüsüne battım. Yanındakine battım. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. Hepsinden birlikte geçiriyorum. Arada bir elinizle düzeltmeyi de unutmayın. Kağıt ve rafya iplerde biliyorsunuz. El ütüsü önemli. Burada 3 tane ilmeğim var yine. Üçüncüsüne battım. Yanındaki sık iğneme battım. Ve hepsinden birlikte geçiriyorum. Üçüncüsüne battım. Yanındaki sık iğneme battım. Çektim ipimi. 3 ilmeğim var. Hepsinden birlikte geçiriyorum. Üçüncüsüne battım. Yanındakine battım. Çektim. Hepsinden birlikte geçiriyorum. Bu şekilde bu işlemime devam ederek başladığım noktaya kadar şuradaki sık iğneme kadar ilerliyorum. Aynı modeli ilerleterek başladığım noktaya kadar geldim. Burada son bir tane sık iğnem kaldı. Bunu atlamamanız için tekrar göstereceğim. Şurada hemen 3. battığım yer vardı. Buraya battım. Son sık iğneme battım. İpimi çektim. Biraz uzun tuttum. Ve hepsini birlikte çekerek topladım. Diğer modelimde 2. sırama geçiş yapıyorum. Burada işaretleyicimi çıkarıyorum.
işaretleyicimin olduğu yere şöyle tığımı batıyorum. İpimi çekip bir kaydırmayla bağlıyorum. Bu benim başlangıç noktam oldu. Şuradaki ipim biraz uzun kaldı. Şöyle bir kaydırmayla bağlıyorum. Hemen bu noktada iki tane zincir çekiyorum. 1 ve 2. Bu sıramızda çapraz giderek ilerleyeceğiz. 2 tane zincir çektim. Yalancı trabzan ve çapraz giderek ilerleyeceğiz. Bu iki zincirime yalancı trabzan olarak sayıyorum. Bu noktada ipimi üzerine doladım. Bakın burada kaydırdığım yere değil, hemen yanındakini atlıyorum. Buraya atlıyorum ve şu noktaya şöyle bunu atlayıp buna tığımı batıyorum. Şöyle şu kısmına şu şekilde atıyorum. İpimi üzerine doladım. Buna atladım. Buna battım. Bakın arkadan bu şekilde gözüküyor. Battım ipime, bu noktadan çekiyorum. Bu şekilde uzun tutarak çekiyorum yine. Hepsinden birlikte 3 tane ilmeğim var. Hepsinden birlikte çekiyorum. Yine yalancı trabzan yapıyorum. Burada hemen ipimi üzerine doluyorum. Burada kaydırdığım yer var. Bunu saymıyorum. Yanındaki sık iğnemi atlıyorum. Ve burada ikincisine şuraya atlıyorum. İkincisine tığımı batıyorum. Yine böyle. Buradan ipimi çekiyorum. Ve bir yalancı trabzan yapıyorum. Bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Bakın. Bir önceki şuradaki ilk başta zincir çektiğim boşluğum var. Buraya tığımı batıyorum. İpimi arkadan çekiyorum. Ve hepsini birlikte çekerek yalancı trabzan oluşturuyorum çapraz şekilde. İpimi üzerine doluyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve hepsini birlikte çekerek yalancı trabzanımı oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir önceki battığım yere yine bu aradaki bir sık iğnemi atlıyorum. Bir önceki battığım yere tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum uzatarak. Ve hepsini birlikte toplayarak yalancı trabzanımı oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir atlıyorum. İkincisine tığımı batıyorum. Şöyle ipimi çekiyorum. Hepsini birlikte çekerek yalancı trabzanımı oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir önceki battığım yer bakın. Bir atlıyorum. Geriye geliyorum. Buraya tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve bir yalancı trabzan oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir atlıyorum. İkincisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Hepsini birlikte çekerek yalancı trabzan oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir geriye geliyorum. Tığımı batıyorum. İpimi çekerek hepsini birlikte çekiyorum ve bir yalancı trabzan oluşturuyorum. Bu şekilde görüntü oluşmaya başladı. Ben bu noktada ipimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkincisine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve hepsini birlikte çekerek yalancı trabzanımı oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir atlıyorum geriye gelerek, bir atlıyorum. İkincisine daha önceki battığım yere tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve hepsini birlikte çekerek topluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir atlıyorum. Bir ileri bir geri gidiyorum yani. Tığımı battım, ipimi çektim. 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek yalancı trabzanımı oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Geriye geliyorum. Bir atlıyorum. Daha önceki battığım yere tığımı batıyorum.
ipimi çekiyorum ve 3 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek yalancı trabzanımı oluşturuyorum. Şuradaki ipi biraz uzun bırakmışım. Çirkin bir görüntü oldu. Hemen düzelteyim. Geriye geldim. Battım. İpimi çektim ve hepsini birlikte çekerek yalancı trabzanımı oluşturdum. İpimi üzerine doladım. Bir sık iğne atlıyorum. İkincisine batıyorum ve 3 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Geriye geliyorum. Bir atlıyorum. İkincisine tığımı batıp ipimi çekiyorum. Biraz uzun tutuyorum ve hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Modelim bu şekilde gözükmeye başladı. Şöyle daha yakından göstereyim. Bu şekilde bütün sıramı başladığım noktaya kadar ilerleterek tamamlıyorum. Bir ileri bir geri. Aynı işlemleri tekrarlayarak sıra sonuna kadar geldim. Bu noktada hemen bir başladığım yer var, bir de son yaptığım yer var. Arada bir tane boşluğum var. Bu noktada ipimi üzerine dolayıp ilk batmış olduğum kısma geriye gelerek bir batmıştım. Buraya tığımı batıyorum. İpimi çekip bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın son battığım yer var. Bir önceki yer. Oraya yine batarak aynı modeli tekrardan oluşturuyorum ve hepsini birlikte çekiyorum. Bu noktada sıramı tamamlamış oluyorum. Hemen ilk başladığım noktaya tığımı batıp ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bakın bu iki modelimin şu şekilde duran iki modelimin arasındaki boşluğuma tığımı batıp buraya da bir kaydırma yapıyorum. Bu noktada iki zincir çekip bir üst sırama çıkıyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu sıramı artık tersten öreceğim. İpimi üzerine doluyorum. İç kısımdan örüyorum. İpimi üzerine doladım. Şuradaki ilk sık iğnemi atlıyorum ve hemen bu ikisinin arasındaki şöyle bakın yan duran kısımların ikisinin arasındaki boşluğuma tığımı batıyorum. Şu kısma daha yakından göstereyim. Şu ve şunun arasındaki boşluğuma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve hepsini birlikte çekerek ilk modelimi oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğnemi atlıyorum. Şurada aradaki ilk sık iğnemin üzerine şöyle yerimi bulamadım. Evet. Şuradaki ilk sık iğnemin üzerine şurada o kadar sıkı örmüşüm ki evet. Şöyle çevirdiğinizde daha net gözükecek. Şurada bir tane atlıyorum. İkincisine bakın şunu atlıyorum. İkincisine ipim üzerine dolayıp tığımı batıyorum. Şöyle. Şuraya atladım. Buraya tığımı battım. İpimi çekiyorum. Ve hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Burada yine iki modelimin arası var. Bakın iki tane dik duran ipimi üzerine doladım. Bu aradaki şuradaki boşluğuma tığımı batıp ipimi çekiyorum ve hepsini birlikte topluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Buradaki ilk sık iğnemin üzerine atlıyorum. Yalancı trabzanımı buraya hemen şuradan baktığımda daha net gözüküyor. Buraya atlıyorum. Buraya tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve hepsini birlikte kapatıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İki modelimin arasındaki boşluğa geri dönüp batıyorum ve hepsini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bunu atlıyorum. İkincisine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Hepsini birlikte çekerek topluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bu ikisinin arasındaki boşluğuma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve hepsini birlikte topluyorum. Dıştan da bu şekilde gözüküyor. İpimi üzerine doluyorum. Bir atlıyorum. İkincisine tığımı batıp bir
Hepsini birlikte çekerek bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bu ikisinin arasındaki boşluğuma tığım batıp ipimi çekiyorum ve hepsini birlikte kapatıyorum. İpimi üzerine doluyorum. İlkini atlıyorum. İkincisine tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve hepsini birlikte çekerek yarım trabzan oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. İki modelimin arasındaki boşluğuma, şu boşluğa tığım batıyorum. İpimi çekip hepsini birlikte kapatıyorum. Bu şekilde modelimi sıra sonuna kadar ilerletiyorum. Evet, aynı şekilde işlemlerime devam ederek sıra sonuna kadar geldim. Burada bir modelim daha kaldı. Bunu hep birlikte yapmak istedim yine. İpimi üzerine doluyorum. Bir tanesini atlıyorum. Diğerine hemen tığım batıp ipimi çekiyorum. Ve bir yarım trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bu iki modelimin arasındaki şu boşluğuma tığımı batıyorum. Geriye gelip ipimi çekiyorum. Ve hepsini birlikte çekerek modelimi kapatıyorum. Bu şekilde bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Başta yapmış olduğum modelimin başına tığımı batıyorum. Yarım trabzanımın tepesine ipimi çekiyorum. Ve bir kaydırma yapıyorum. Yine bir önceki sıranın başlangıcındaki gibi bu ikisinin arasındaki boşluğuma da tığımı batıp bir kaydırma da bu kısma yapıyorum. Ve bu noktada bir iki zincir çekerek bir üst sırama geçiş yapıyorum. Yine örgümü bu noktada çeviriyorum. Tekrar dış kısımdan örmeye devam ediyorum. Burada iki tane zincirimi çektim. İpimi üzerine doluyorum. Bu iki modelimin arasındaki şuradaki boşluğuma yine geriye gelip tığımı batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıp hepsinden birlikte geçiriyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın şöyle baktığım zaman ben burayı atlıyorum. İkincisine tığımı batıyorum. Şöyle ipimi çekiyorum. Ve hepsini birlikte çekerek yarım trabzanımı oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bu ikisinin arasındaki boşluğuma tekrar dönüyorum. Ve hepsini birlikte çekerek ve çektim. Alttan hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Modelimi bu şekilde ilerletiyorum. Başlangıç noktamda 2 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Yine aynı şekilde bir ileri bir geri şeklinde ilerleyerek sıramı tamamlıyorum. Yine 2 zincir çekip bir sırama geçiyorum. Bu şekilde modelimde yeteri uzunluğa gelene kadar modelimi bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet, yeteri uzunluğa kadar geldim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 model sırası oluşturmuş oldum. Başladığım noktaya geldim. Hemen bu noktada son modelimi de kurduktan sonra başladığım yere tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Ben bu noktada bir zincir çekip örgümü yine bu şekilde çeviriyorum. Dibindeki bakın ilk battığım yere şuraya bakın şurada batmıştık. Şöyle şuradan gözüküyor zaten. Şu şekilde baktığınızda ben çevirdim. Bu noktaya tekrar tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Hemen burada boşluğumun olduğu yere geldim. 2 boşluğumun olduğu yere buraya tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin şöyle tepesine tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki 2 modelimin arasındaki boşluğuma şuraya tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine şöyle
tığımı batıyorum, ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. İki modelimin arasındaki boşluğa tığımı batıyorum, ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde iki modelimin arasındaki boşluğa bir sık iğne, tepesine bir sık iğne, iki model arasında bir sık iğne, tepeye bir sık iğne şeklinde ilerleyerek başladığım noktaya kadar geliyorum. Evet, tüm sık iğnelerimi tamamlayarak sıra sonuna kadar ilerledim. Başta tepeye batmıştım. Son olarak bu iki modelimin ortasına da batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne daha yapıyorum. Son sık iğnemi de bu şekilde tamamlamış oluyorum. Ben bu noktada başladığım noktaya ilk sık iğneme, burayı biraz sıkı yapmışım, tığımı batıp ipimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bu noktada iki zincirimi çekip örgümü yine çeviriyorum. Burada bir alt sıralarda yaptığım modellerin aynısını yine uyguluyorum. Hemen ipimi üzerine doladım. Bakın bir sık iğne atlıyorum, geriye gelip bir sık iğne atlıyorum. İkincisine tığımı şu şekilde geriye batarak ipimi çekiyorum ve hepsini birlikte topluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Battığım yere değil, bir tanesini atlıyorum. Şurası benim battığım yer. Bir atlıyorum. İkincisine tığım batıp hepsini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doladım. Bir önceki battığım yere, şuraya tığımı batıyorum. Şöyle ipimi çekiyorum. Şuraya tığım battım. İpimi çekiyorum ve hepsini birlikte topluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Şurası battığım yer. Bir sık iğne atlıyorum. İkincisine tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve hepsini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Geriye geliyorum. Bir atlıyorum. Bir önceki battığım yere bir atlıyorum. Diğerine tığım batıp ipimi çekiyorum. Hepsinden birlikte bu şekilde topluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Burası benim battığım yer. Bundan sonraki ilkini atlıyorum ve ikincisine tığım batıyorum. Hepsini birlikte çekerek yalancı trabzanımı oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Geriye geliyorum. Bir atlıyorum. Bir önceki battığım yere tığımı batıyorum. İpimi çekip hepsini birlikte topluyorum. Bu şekilde bir atlayarak diğerine batıyorum. Arada bir boşluk bırakıyorum. Bir geriye geliyorum. Daha önceki model ilk sıramda modelimi kurduğum gibi yine bu sıramda da aynı şekilde ilerletiyorum. Yani en baştan itibaren, şu kısımdan itibaren yapmış olduğum işlemleri tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 model sırası koyuyorum. Bir sık iğne sırası koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 model sırası, bir sık iğne sırası koyuyorum. Bu şekilde yeteri uzunluğa gelene kadar çantamın üst kısmını ilerletiyorum. Çantamda yeteri uzunluğa geldim. Bu şekilde 3 model sırası oluşturdum. Son olarak sık iğne sırasıyla bittim. Tabandan itibaren ölçülerimi de paylaşayım. 19 santim uzunluğum oldu ve 26 santimde çantamın eni olmuş oldu. Son olarak son sıramı da dolama tekniğiyle bitireceğim. Son olarak sık iğne sıramı da tamamladıktan sonra başladığım noktaya geldim. Burada ilk sık iğnemin tepesine tığım batıyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Bu noktada bir zincir çekiyorum. Hemen bakın, geriye dönerek öreceğim. Yanındaki ilk zincir sık iğneme değil, İkinci sık iğneme, ilkini atlayıp ikinci sık iğneme tığım batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Göktuğ arkada sesler çıkarıyor artık. Yani mecburen o uyanıkken çekmek zorunda kaldım. Hemen bakın bir sık iğne atlıyorum. Yanındakine yine geriye batarak ipimi çekiyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne atlıyorum. İkincisine geliyorum. Tığım batıyorum.
ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne atlıyorum, ikincisine batıyorum, ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne atlıyorum, yanındakine batıyorum, ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne atlıyorum, ikincisine batıyorum, ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne atlıyorum, bir geriye gelip batıyorum, ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum ve çantamı artık hazırlamış oluyorum. Bir sık iğne atlıyorum, geriye giderek ikincisine batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne atlayıp ikincisine batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde başladığım noktaya kadar geliyorum ve çantamı artık hazırlamış oluyorum. Askı kısmımıza geçiş yapıyoruz. Çantam için bu şekilde 2 adet askı hazırlıyorum. Ben bir tanesini hazırladım. Toplam ölçüsü 60 santim oldu. Siz çantanızın boyutuna ve istediğiniz boyuta göre hazırlayabilirsiniz. Şimdi askımızın yapımına başlayabiliriz. Askım için öncelikle 2 adet zincir çekiyorum. Bir de bağlama zincirim var. Bunu saymıyorum. Hemen birinci zincirime değil, ikinci zincirime tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada bulunan şu şekilde çıkıntılı bulunan kısma tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum içerisinden. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen burada örgümü çeviriyorum. Şurada yine bakın çıkıntılı duran yere tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine bu şekilde çıkıntılı duran yere tığımı batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada çıkıntılı duran yere tığımı battım. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Çıkıntılı duran yere tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Çıkıntılı duran yere batıyorum, ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Çıkıntılı duran yere tığım battım, ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Çıkıntılı duran yere ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Çıkıntılı duran yere bir sık iğne yapıyorum. Çevirdim. Buraya battım. İpimi çektim ve bir sık iğne yaptım. Çevirdim. Battım. İpimi çektim ve bir sık iğne yaptım. Gerçekten örümü oldukça zevkli ve kolay bir model. Kesinlikle esneme de yapmıyor. Ben bu modeli çantalarda, özellikle ince ve küçük çantalarda çok seviyorum. Daha kalınını yapmak isterseniz 2 kat ip kullanarak yapabilirsiniz ama rafya ipte tek kat yeterli oluyor. Siz kağıt ip kullanacaksınız, 2 kat yapmanızı tercih ederim, tavsiye ederim. Pardon. 2 katta hem daha dolu duruyor hem de modeli daha güzel gösteriyor. Çanta askım bu şekilde. Örgümü çeviriyorum. Çıkıntılı yere batıyorum, ipimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Çıkıntılı duran yere batıyorum, ipimi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde askımı tamamlıyorum. Çantamı tamamladım, ütüledim. Askımı da tamamladım. Şimdi askımın çantama birleştirilmesinden bahsedeceğim. Öncelikle iğnemi ipime geçiriyorum. Burada fazladan pay bırakmıştım. Hemen şöyle göz kararı ortalayarak şu şekilde şu kısımdan hemen buraya batıyorum. Arkadan ve önden tekrar şu şekilde batıyorum. Arkadan göremiyorum çok. Ve buradaki boşluğuma arkadan öne doğru normal dikiş yapar gibi. Zaten rafya bir ip olduğu için hemen gizleniyor. Dikiş yerleri belli bile olmuyor. Şöyle çevirmem gerekecek. Göremediğim için battığım yerleri hemen
kadar sıkı örmüşüm. Hemen bu köşeye de battım. Ve son olarak önden şu şekilde arkaya doğru geçirdim. Dikişimi de bu şekilde tamamladım. Şöyle ayarlayabilirsiniz ölçünüzü. Mesela bu kısımdan ne kadar pay bıraktım? 8 santim bıraktım. Diğer kısmımdan da 8 santim pay bırakacağım. Ve diğer parçamın ucunda, diğer askımın ucunu da şu şekilde 8. santimin sonundan şu şekilde dikeceğim. Ve askımı da, çantamı da artık hazırlamış oluyorum. Çantamın yapımı bu şekilde. Umarım videomdan memnun kalmışsınızdır. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.